O daha ilginç, evet, Kutlu'yla. Kutlu Ataman'la. Şimdi aslında Kutlu'yla çok ilginç bir şey oldu. Sinema ve Sanat Departmanı nedenim. Bu Semiha Berksoy belgeseliyle başladık önce. Biz o zamanki şirketimizde ona destek olduk. Bir post prodüksiyon stüdyosu küçük kurmuştuk. Orada ona destek olarak başladık. O sırada da işte ben sinemacı olmak istiyorum ve sinema yapmak istiyorum ama hiçbir şey bilmiyorum ve sorumuzun başındaki gibi yapımcı ne yapar onu da bilmiyorum. Ben de yatırımcı çok para kazanayım da bir film yapayım diyorum o günlerde. Fakat önüme Kutlu benim çocukluk arkadaşımdır aynı zamanda. Lola ve Billy the Kid'in senaryosu geldi. Şunu da söyleyeyim, Lola ve Billy the Kid'in senaryosunu okudum, beğendim. Şimdi bugün asla o kriterlerle karar vermiyorum. Onu da söyleyeyim. Onu soracağım biraz daha. Evet, ama ne çok sevdim ben bu senaryoyu deyip, biraz da öğrenin deyip içine girdim. Ve o aslında benim için bir okul oldu. Çünkü o film Berlin Film Festivali'nin Panorama bölümünün açılış filmi oldu ve bir TED ödülü kazandı. Ama orada ben anladım ki yapımcı ne iş yapar, orada anladım, öğrendim, öyle söyleyeyim. O filmde çok ilginç anılarım var. Sonra Tayfun'la yollarımız kesişti. Tayfun Pirselimoğlu'nun Hiçbir Yerdesi. O da çok önemli bir yeriydi ama bütün kafamda o Berlin'de gördüğüm ve ne kadar materyaller aynı olsa bile gidip yeniden eğitim aldım. Yani işte yurt dışında atölyelere katıldım. Her şeyi anlamaya çalıştım ve internetin, yani dijitalleşmenin hayatımıza getirdiği avantajları çok erken kullanmaya, fayda sağlamaya başladım. Sonra bir gün Nuri Bilge Ceylan'la konuştuk, evet. Evet. Ben şimdi meseleyi Kutlu Ataman'a tekrar geri aslında birazcık sarmak istiyorum. Tabii. Çünkü orada şöyle bir durum var. Aslında ilk sinema film deneyimi. Çünkü aslında reklam deneyimi var. Fakat Set deneyimi çok yüksek, evet. Set deneyimi çok yüksek ama ilk sinema yapımcılığı aslında. Evet. Orada aslında ben sizden şunu sormak istiyorum size. Reklam ve sinema arasında net bir fark çizmek gerekirse, sektörel bir farklılık çizmek gerekirse ne keşfettiniz o alanda yani? İlk defa bir Tamamen sinema... farklı bir şey. Yani reklamın bana getirdiği en önemli şey tabii ki disiplin. Tabii ki müthiş bir set deneyimi. Yani sette buradan buraya bir şey giderken ne olduğunu görebilmek. Ama onun dışında bütün dinamikler farklı. Mantık farklı. Bütçe yapmak farklı. İşte finanse etmek farklı. Her şey çok farklı. Onları öğrenmekle geçti o süreç açıkçası. Yani Kutlu'nun filmiyle Tayfun'un filmi arası bunu açıkçası öğrendim ve uyguladım. Peki Tayfun Pirselimoğlu'nun Hiçbir Yerdesi'nde ama bir ortak yapım durumu da söz konusu oldu. Tabii. Hatta böyle bir tuhaf bir hikayesi var çünkü Yeşilçam'ın aslında son yapımcısı. Aynen, Kadri Bey. Yurda tarafından. Şimdi o tabii çok ilginç bir hikaye. Şimdi Kutlu'nun filmi de bir ortak yapımdı. Ben Türkiye tarafının yapımcısıydım. Hep zaten öyle oluyor ama tabii orada gördüm ve şunu anladım aslında. Bir filmi yapmak istediğinizde Türkiye'de finans yaratmanız gerekiyorsa mutlaka ortak yapım yapmanız lazım. Bunun çok somut artıları var tabii ki. Ama işte Tayfun'un senaryo geldi. Şunu da söyleyeyim, gerçekten benim gördüğüm en iyi senaryolardan biridir. Hala benim için bir klasiktir. Okudum, çok güzel ama ben bunu yani cesaret edemedim birden nasıl yapacağım diye. İşte Kadri Yurdatap, buradan ona uzaklarda selam yollayalım. Tayfun'la bir şekilde sanıyorum Yeşil Mutlu İz filminde evet, çalışmışlar. Dedi ki, o zaman Lades lokantası hala var Beyoğlu'nda, ofisler Beyoğlu'nda ve orada yemek yiyoruz. Siz dedi, Tayfun'un filmini düşünüyormuşsunuz, evet. Dedi neden biz güçlerimizi birleştirmiyoruz? Sizde enerji var, bende bilgi var falan. Tabii çok iyi olur dedi. Ve biz öyle bir ortak olduk. Projenin her şeyini ben yapmakla birlikte Kadri Bey'in olması, Türkiye sektöründe nasıl hareket edileceğini açıkçası. Çünkü ben Lola ve Billy the Kid filminde dağıtımcı bulamamıştım. O çok büyük bir şey. Çünkü bir LGBT filmi ve kimse göstermek istemiyor. Daha ötesi, bu çok enteresandır, öğrencilerim bilir ama bir kez daha söyleyeyim. Kimseden bilgi alamıyorum. Müthiş bir bilgi ketumluk vardı. Ve
şöyle bir şey yaptım. Yani bir film nedir, dağıtımcı nedir, ne yapar, kaç para komisyon keser? Yani o sinemayla ilişki nedir? Bunları öğrenmek için bir asistanım vardı, öğrenciydim. Hı hı. Sanki o kız okul ödevini gitti. Bütün bunları öğrendi. Sonra tezini de bunun üstüne yaptı yani. Fakat biz burada dinliyoruz mesela. Gitmiş hangi film dağıtım şirketi diyor ki biz işte şu kadar komisyon şuna karışırız. Biz şimdi bize gelen hani biz o bir filmle gitmiyoruz. Kız öğrenci diye gidiyor. Orada anladım ben kim ne yapar ne iş eder. Çünkü bilmiyordum. Dolayısıyla Tayfun'un filminde bunları biliyordum ama bunları nasıl anlatacağım kullanacağım. Kadri Bey'le çok güzel bir pratik oldu. Çünkü Kadri Bey çok farklı bir yapımcıydı. Yani Yeşilçam geleneği içerisinde çok paylaşımcı, gençlere çok yol açan filan birisiydi. Ve dedim ki ben ortak yapım yapacağım. Tamam dedi. Ve Almanya'dan bir ortak yapımcı bulduk ve kafamda kurmaya çalıştığım yapım modeli, yani yapımcılığın aslında bir puzzle gibi, bir iskeletin parçaları gibi oturtmanın ilk denemesini o filmde yaptım. Peki tam da bu Yeşilçam'ın aslında Kadri Bey'le çalışmış olmanızdan yola çıkarak soruyorum. Yapımcılık kimliği, Kadri Bey'le gözlediğiniz o kimlik, yapımcılık kimliği ve şimdi aslında sizin yapımcılık anlayışınızda bu yapımcılık modeli nasıl dönüşüm geçirdi Türkiye'de? Şöyle, şimdi tabii Yeşilçam çok farklı bir sistem. Yani biraz burada geriye gitmemiz gerekirse Yeşilçam aslında kendi içinde bir dinamik yaratmış ve bu dinamiğin içinde de aslında 90'ların ortasına kadar yürümüş. Yani 80'lerde bayağı bir dibe vuruş olmuş 70'ler itibariyle yani televizyonla beraber. Ama bir şekilde işte tamamen gişe, tamamen ana akım diyebileceğimiz biraz da tabii ki o zaman kitle iletişim araçları bu kadar olmadığı için biraz yurt dışı görmüş yönetmenlerin biraz daha farklı deneyimlerin olduğu ki hani şimdi burada Ömer Kavur'u anmadan geçemeyeceğim. Bizim için bir idoldü çünkü Fransa'da sinema eğitimi almış tek yönetmendir. Ama kendi içinde dinamikleri olan bir aile yapısı olan tuhaf, enteresan bir yapıydı. Yani bunun hiçbir zaman daha henüz tam olarak incelenebildiğini görmedim. Yani sesli, mesela görsel hafıza projelerini de dinliyorum, okuyorum. Gerçekten çok ilginç. Yani bir kere çok dürtüseldiler. Yani herkes her hisse göre bir karar veriyor. Mesela işte Yılmaz Güney yapımcısı ile konuşuyorduk bir keresinde. Yani öyle şeyler anlatıyor ki yani o geliyor bono kesiyor sonra o gidiyor onun senetleri gişenin alıyor. Yani böyle fakat bir şekilde dönüştürüyorlar ve bunlar dönüştürürken tekrar film esas en temel sorun şu. Hiç kolay bir süreç değil. Güzel bir süreç. Dünyaya gelsem gene bu işi yaparım. Ama şimdi ben bugün de oturduğum yerden film yapmanın ya da film yaptırabilmenin hayalini kuruyorum. Onlar onu kurmadılar. Aradaki temel fark. Bir tek Türker Bey hayatta hala öyle bekliyor. Onu da evet. Ama onun dışındaki yapımcıların her biri işte ev aldılar, onu yaptılar, bunu yaptılar. Yani aradaki fark biraz o. Yani sinemayı daha ileri götürebilecek, daha başka şeyler yapabilecek bir yolculuklara çıkamadılar, çıkmaz. Bugünkü sistemde çıkmak biraz daha kolay aslında. Peki o zaman herkesin merakla beklediğini düşündüğü o hikayeye geçelim. Nuri Bilge ile tanıştığı hikayesine. Şimdi ben orada şöyle bir şeyle başlamak istiyorum. Geçen sene NTV'de bir Nuri Bilge Ceylan mini belgeseli Benim Sanatım isimli bir program yayınlandı. Evet. Ben onu izlediğimde orada çok samimi ve çok etkileyici bulduğum bir cümlesine tanık oldum Nuri Bilge'nin. Aslında onu alıntılayarak başlamak ve hani o hikayeyi birazcık o yolculuktan dinlemek istiyorum. Orada şöyle diyor, bir zamanlar Anadolu ile ilgili filmin yapım sürecini anlattığı kısımda bozkırın ortasında gecenin sessizliğinde uzayıp giden kamyonlara ve karavanlara bakıp bu benim setim mi diye her gün hayal ediyorum evet, diyor. Bizim Bence çok etkileyici bir cümle bu çünkü aslında kendince 90'lı yıllarda minimalist filmler çeken, kendi imkanlarıyla bunu yapmaya çalışan, 2000'lerin başında da hatta öyle, aslında bir sinema aşığı bir yönetmenin aslında daha büyük hayaller kurmasını anlatıyor ve biraz da hakikaten afişteki gibi arkasında siz varsınız. Yani o büyük hayalleri gerçekleştirmek için aslında orada bir yapımcıya ihtiyaç var ve büyük bir yapımcıya ihtiyaç var. Yani o karavanları sıralayan, seti büyüten, o hayalleri gerçekleştiren. hani gerektiği gibi biz aslında
aslında çok eski Hı tanışıyorum. hı. Tanışmamız çok eski. Çünkü ben sinema öğrencisiyken bizim bölümün adı o zamanlar işte Güzel Sanatlar Fakültesi sinema, televizyon, fotoğrafi yani biz fotoğrafta Hı. öğrendik. Yani karanlık odalara girdik filan ilk yılda. Ve tabii o zaman dediğim gibi iletişim ağı kurabilmek çok kolay değil. Sergi açılışları, yani fotoğrafçılarla sohbetler. Mesela Fransız kültürde kısa film günleri oluyordu. Ve işte Yeşim olsun, Tayfun olsun, efendim Ümit Ünal, Semih Kaplanoğlu, Nuri Bilge Ceylan'la biz bu yönetmenlerle aslında orada işte Fransız kültürün bahçesinde çay içerek, işte geziye giderek orada çay içerek yani Gezi Parkı'nın içerisinde bir kafe vardı küçücük evlendirme dairesinin yanında. Çay içerek, filmleri konuşarak yani o küçücük filmleri konuşarak öyle bir tanıştığımız var. Nuri Bilge daha az katılırdı ama yani oradan biliyorum. Ama iyi bir fotoğrafçı olduğunu biliyorum ve tanıyoruz birbirimizi sinema olarak ama tabii araya uzun yıllar girdi. İlginç bir hikayedir çünkü ben Lola ve Bildik için, Kid için Berlin'de çekimdeyken Kasaba filmi forum bölümünde Berlin Film Festivali'nin forum bölümündeydi ve gittim. Sonra biz tanıştık. Mayıs Sıkıntısı filmi sırasında yeniden tanıştık. Antalya'da tanıştık. Antalya Film Festivali'nde. Ben filmi izlediğimde çok hem zaten kasabayı beğendim falan ama sonra o tanışma yani Antalya'nın öyle bir tatlı yanı vardır. İnsanlar orada arkadaş olurlar, ilişkiler gelişir. İşte mesela ben İngilizce çevirilerini çok beğendim. Kime yaptırdın diye arıyorum ya da o bir şey sormaya arıyorum. Böyle bir arkadaşlık geçti. Sonra Uzak filminden bir süre sonra beni aradı bir gün. Buluşalım mı dedi. Buluştuk Beyoğlu sinemasında. İşte ne yapalım, nasıl yapalım ve o gün aslında el sıkışarak kalktık. Fakat bizim ondan sonra tabii hani geçenlerde başka bir yerde anlattım. Oturduk çok net, el sıkıştık. Nasıl sözleşme yapacağız onu yaptık, imzaladık ve 15 yıl geçti üstünden. Böyle çalıştık. Şimdi benim ilk filmimiz, beraber yaptığımız ilk film İklimler'dir. İklimler'de ben şöyle baktım. Daha doğrusu şöyle bir karar verdim. Şimdi ben de çok büyük konuşan bir insanım. Kendi yapımcılığını yapan kimseye yapımcılık yapmam falan. Yani böyle büyük büyük lafları ondan sonra cevabımı almışımdır hayat tarafından. Yani izledim ve şöyle söyleyeyim, geldim eve, kamera arkalarını izledim öbür filmlerin DVD'lerden. Şimdi kamera arkalarında şöyle bir şey görüyorum. Şey yok, kamera kendinin, ev kendinin. Hadi bugün çıkalım, ya çıkmasak mı falan diyor, 2 kişi var yanında. Çıkalım, çıkmayalım da. Şimdi böyle hani bir zaman baskısı, bir para baskısı, bir baskı olmadan çalışma prensibi edilmiş. Bunu da konuştuk aramızda. O zaman ben ne yapabilirim'e gittim. Yani o yüzden İklimler filmi bizim beraber yaptığımız ilk film olması açısından çok büyük avantajlar sağladı. Çünkü 14 kişilik bir ekiple. Yani ben aslında orada şunu da yaşadım. Normal setlerde yönetmen yardımcılığı, işte prodüksiyon asistanlığı, prodüktörlük, yaptığım her şey yani her işe koşarım. Sanki yeniden hani yeni bir doğum gibi setlerde ve o sette bayağı sahada çalıştım yani bayağı. 3 Maymun ondan bir adım sonra çok kontrol edilebilir, çok rahat çalıştığımız bir filmdi. Anadolu'ya geldiğimizde büyük bir prodüksiyon. Fakat Bilge'ye yavaş yavaş bir şeyin ne olması yani işte şöyle bir ekip olalım böyle. Anadolu'da olabildiğince yani şuna inan, yani şunu yapmaya çalıştım. Sen hayal et, arkasını yapacağız. Özetle. Çünkü adım adım gelmek, bir kere hani diyelim ki bir zamanlar Anadolu'da ilk film olarak gelse, ben o güne kadar bildiğim disiplinle çok rahatlıkla yapabilirdim o filmi de. Ama daha pahalıya çıkardı, daha zorlanırdık ve daha zor para bulabilirdim. Çünkü hepimizin ilk deneyimi olacaktı ama iki başarılı film arkada bıraktıktan sonra Anadolu için para aradığımızda
Daha kolaylar. Ondan sonra cesaretimiz iyice gelişti. Son film zaten 16 hafta sürdü, belki biliyorsunuz Zahra Bağcı. Evet. Aslında bir nevi burada bir kontrollü büyüme gibi bir durum var. Yapım tarafını kontrollü büyütme gibi. Evet tabii, yani daha doğru, evet öyle ve hakikaten bizim Bilge'yle öyle bir hani karavan ve otobüsler şimdi akşam çekildiği için bir zamanlarında oldu, biz bir arabayla geç gidiyorduk, böyle daha şeylerin, Bozkır'ın ortasında küçücük bir bölge, yani şöyle bir bölge, ışıklanmış bir hayat var orada, biz mutfağı bile oraya götürdük çünkü mutfağın orada kalabalık bir ekip, bir teçhizat yoktu, tır şeklinde bir mutfağa götürdük. Hepimiz 10 kilo aldık yani, onu söylemiş oldum. Çünkü gece sabaha kadar ritim bozuldu, sabaha kadar börek ye, çorba iç filan falan motive olalım diye. Herkes Böyle bravo. evet, sonunda herkes çok gürbüz, yanaklar böyle bir resmimiz var, evet. Peki Nuri Bilge Ceylan sineması aslında biraz böyle iklimlerden sonra alışık olduğumuz Nuri Bilge Ceylan sinemasının dışına çıktı. Yani yeni şeyler denemeye başladığı biçim içerik bağlamında söylüyorum. Sanki biraz da aslında o yapım tarafının da gelişmesiyle özgürleşti Nuri Bilge gibi geliyor bana baktığımızda. Evet. Yani yeni şeyler denemeyi sürekli her filmde seven bir yönetmen aslında. Kesinlikle ve benim için de öyle. Ben de tam onu soracaktım çünkü. Evet. Şimdi benim için de şöyle, belki ben yolumu böyle seçtim. Hı hı. Yani başka türlü de seçebilirdim. Hayat beni böyle getirdi. Yani Lola'yı seçtim, işte sanatı çok sanat filmi dediğimiz bağımsız sinemayı çok seviyor olmam ve orada bir şey yapayım, oradaki o boşluğu Türkiye'de görmem. Ama Nuri Bilge Ceylan'la çalışmak bir laboratuvarda olmak gibi. Çünkü sürekli araştırıyorsunuz, sürekli farklı şeyler deniyorsunuz. Yani sürekli burada eşit olan şey artık ne bileyim hukukçuyla, avukat kısımlarıyla atıyorum. İşte sözleşmeler yapacak, daha profesyonelse, öbürü bilmem. Ama onun dışında yapım şartları, şekli, biçimi, iş akışı hep farklı farklı yürüyen bir şey ve beni de aslında cazip kılan tarafı burası. Öyle söyleyeyim. Çünkü ben mesela son filmimde 8 ortak yapımcı, yok kuyu nasıl kazdırılır, oradaki mühendisin vesairesi, can sağlığı filan, bütün bunları deneyimlediğim, anlattığım şeyleri gördüğüm, tadını çıkararak yaptığım bir şey oldu, öyle söyleyeyim.